Tarih her ne kadar kazananların yazdığı bir zafer çığlığı olarak karşımıza çıksa da aslında kaybedenlerin ve ezilenlerin fısıltılarında saklanan, üzeri örtülmüş karanlık bir sırdır. Daha da beteri, kazananların kendilerine göre şekillendirdikleri tarih, insanlığı doğrusal bir zaman çizelgesinin konforlu yalanına hapsetmiş, geçmişin sadece ilkel kabilelerden ve taş devri araçlarından ibaret olduğuna inandırmıştır. Ancak kadim parşömenlerin tozu üflendiğinde, Sümer'in kil tabletleri modern bilimin merceğiyle yeniden okunduğunda ve Göbekli Tepe gibi dünyanın dört bir yanında keşfedilen tarih öncesi yapılar ile karşımıza çıkan tablo, resmi tarihin kalıplaşmış anlatılarını paramparça eder ve bizi gerçeğe bir adım daha yaklaştırır. İşte bugün bu yıkımın merkezindeki bir figürü inceleyeceğiz. Yahudi kontrolüyle şekillenmiş teoloji dalının bilge bir Yahudi kral olarak sınırladığı, ancak muhtemel gerçeği binlerce yıl öncesine dayanan gizemlerle dolu karakter Peygamber Kral Süleyman. Bu yolculuğumuz bizi dünya dışı varlıklardan tutun, çağının çok ötesindeki teknolojilere ve kutsal kitapların anlatılarından kadim tabletlerin sırlarına kadar götürecek. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Derinlere girmeden önce pek yaptığım bir şey değil ama içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Klişe laflar biliyorum ama ne yazık ki YouTube bu şekilde bir kanalı sizlere sunuyor ya da arka planda silinip gitmesine sebep oluyor. O yüzden iki butona tıklamayı lütfen unutmayın. Yolculuğumuz başlıyor. Kral Süleyman dendiğinde pek çok kişinin aklına hemen bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken, cinlere, havaya, eşyanın tabiatına kadar hükmeden sıra dışı bir figür çıkıyor olsa da aslında hikayenin kökeni çok farklı ve çok yönlü. Misal, demin dediğim gizemli yetilere sahip büyük peygamber kral Süleyman figürü aslında sadece İslam kültüründe geçer. Diğer hiçbir İbrahimi din Kral Süleyman'ı bir peygamber olarak görmezler. Hatta onu yoldan çıkmış bir günahkar olarak görürler. Ve kesinlikle onlar için bir peygamber değildir. Sadece Rab'den lütuf almış bilge bir kraldır. Nebi mertebesine çıkamamıştır. Sert bir yaklaşım değil mi? Hatta gelin adım adım Kral Süleyman'ın hikayesini 3 İbrahimi dinden kısaca dinleyelim. Bu gizemli karakteri kendi kralları olarak tanıtan ve yazılı tarihi ilk kez geçiren Yahudiler ile başlayalım. Sonuçta tüm dinlere göre kendisi bir Yahudi kral olarak da tarihe geçmiş. Ama videonun başında dediğimi unutmayın. Tarih kazananların zafer çığlıkları ile yazılmış olsa da gerçekler sessizlikte saklıdır. İsrailiyat külliyatına göre Kral Süleyman M.Ö. 10. yüzyılda yaşamış büyük bir İsrail kralıdır. Ve inanışa göre babası da yine Yahudilere göre tam olarak bir peygamber sayılmayan Davut'tur. Ya arkadaş ne oluyor? Davut Kur'an'da kendisine kitap verilen peygamber olarak geçer. Bu nasıl iş diyenler olabilir. Ancak dediğim gibi bu sandığımız kadar sade ve tek katmanlı bir olay değil. Mesela Yahudi kayıtları Kral Davut döneminde onun Saul'den kaçtığı yıllarda yanında peygamber Gad'ın olduğunu ve krallık döneminde de yanında peygamber Natan'ın olduğunu kayıtlara geçmiştir. Hatta peygamber Natan, Davut Batşeba ile zina edip kocası Üriya'yı aradan çıkarmak için ölüme gönderince kralın karşısına çıkıp onun yoldan çıktığını yüzüne vurmuştur. O sebepten Yahudilikte nebilik olayı biraz farklı ele alınıyor. Ve araştırdığım kadarıyla bu Natan ve Gad gibi peygamber denilen kişiler aslında Osmanlı'nın Şeyhülislam'ına benzeyen kişiler. Sadece süslenmiş versiyonları. Çünkü rüyalarında filan Rabbin onlarla konuştuğunu iddia ederek bu görevlerini yapıyorlarmış. Kral Süleyman'a dönersek de kendisi Yahudi külliyatında da çok başarılı bir kral. Ancak İslam'da anlatıldığı gibi sıra dışı özellikleri yok, normal bir insan. Hatta zamanla da politik güç ile yozlaşıyor. Kendisine 700 kadın ve 300 cariye alıyor. Ki Yahudilerin burada esas kızdıkları İsrailoğulları dışında halklardan kendisine kadın alması. Bunu daha ziyade yozlaşma olarak görüyorlar. Bunlarla da kalmıyor, Süleyman eşlerinin etkisinde kaldığı için Kudüs'ün tepelerine eşlerinin inancı gereği putperest tapınaklar inşa ediyor. Zaman geçip daha da yozlaştıkça kendisi sarayda zevk içinde yaşarken halkını perişan ediyor ve sonunda yoldan çıkmış bir figür olarak yaşlanıp pişmanlıklar içerisinde ölüyor. Hatta Yahudi teolojisinde Tanrı bu yozlaşma sırasında 2 sefer Süleyman'a gözükür ve onu uyarır. Ancak o yanlışından dönmez ve bunun üzerine Tanrı Tevrat'ta şöyle der. Madem bu yoldan gittin, krallığı senden koparıp alacağım. Ama baban Davud'un hatırına bunu senin zamanında değil, oğlunun zamanında yapacağım. İsrailiyatta bu hikaye aslında Süleyman ya da Davud'u veya İbrahim'i kötülemek için anlatılmaz.
Ki onlara göre İbrahim peygamberin de çok ciddi sıkıntılı işleri var. Bu kişilerin de sadece birer insan olduklarını ve her ne kadar üstün mevkilerde olsalar bile Rabbin yolundan çıkmaları halinde sıradan insanlar gibi cezalandırılacaklarını anlatır. Hatta Rabbin deminki uyarısı da işte güya Babil esareti bu Süleyman'ın yozlaşmasından dolayı bizim başımıza geldi diye anlatılırmış. Olayı oraya bağlıyorlarmış yani. İslam'a geldiğimizde ise gerçekten çok daha farklı bir Süleyman figürü görürüz. Ve o artık normal bir bilge kraldan son derece bilim kurgusal yetilere sahip peygamber kral olarak karşımıza çıkar. Cinlere hükmeden, doğanın koşullarını yönetebilen ve hatta hayvanlarla bile iletişim kurabilen bir karakter. Yahudiliğin inancına ters olarak İslam'da Kral Süleyman aslında Süleyman peygamber vasfı ile öne çıkar ve biraz önce gördüğünüzün aksine yozlaşmadan hüküm sürmüştür. Sadece Kur'an hikayede şu noktaya parmak basar. Süleyman'ın yeteneği her ne ise bunun tek kaynağı Allah'ın ona ilim vermiş olmasıdır. Başka hiçbir şey değil. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü Kur'an'da değil ama İslam kültüründe Süleyman'ın yüzüğünün bir kısmının demir, bir kısmının bakır olduğu ve bu sayede cinlere ve doğaya hükmettiği anlatılır. Özel büyüleri, tılsımları olduğu anlatılır. Cinleri bağlayan nesneler ile onları kontrol ettiği anlatılır ve hikaye süslenir gider. Ancak Kur'an'a göre Allah sadece Süleyman peygambere ilim vermiştir ve o Allah'ın lütfu ile bunları yapabilmiştir. Zaten Kur'an'da olayı tüm detaylarıyla aktarmaz. Genelde bu tarz konulara yaptığı gibi genel olarak bilgi verir ve geçer. Kur'an'a göre de Süleyman peygamber çok yüce, insanüstü bir karakterde değildir. Hatta kitap bunu vurgulamak için Süleyman peygamber öldüğünde asasına dayalı kaldığını, cinlerin o ölmüş olamaz herhalde düşüncelerinin ise asanın kırılınca bedeninin yere düşmesiyle yıkıldığını anlatır. Yani kısaca Kur'an'a göre Süleyman peygamber tüm nebiler gibi sadece bir insandı. Ve üstünlüğü sadece Allah'ın ona ilim vermesiydi. Onun dışında günü geldiğinde tüm diğer peygamberler ve insanlar gibi doğal olarak ölmüştü. Gördüğünüz gibi iki din arasında uçurum derecesinde büyük bir anlatım farkı var. Ve Yahudi'ye sorduğunuzda adam bizim kralımızdı, İslam kültürü hatalı bilgi veriyor diyor. Müslümana sorduğunuzda adamlar her şeyi kafalarına göre yazdıkları için peygambere hakaret etmişler. Doğrusu Kur'an'ın anlatımıdır diyorlar. Artık burada karar sizin inancınıza kalmış. Çünkü ortada çok daha büyük bir sorun mevcut. Kral Süleyman diye bir karakterin İsrailiyat dışındaki resmi tarih kayıtlarında tek bir satır bile bilgisinin ve kanıtının bile bulunmaması. İsrailiyat ve ondan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen diğer İslami kaynakları genellersek karşımıza Kral Süleyman'ın ve olağan dışı krallığının M.Ö. 10. yüzyılda var olduğu sonucu çıkıyor. Ancak o dönemlerde Kenan diyarının komşuları olan Mısır'ın 21. hanedanlık kayıtlarında, Asur kayıtlarında, Babil kayıtlarında, bölge ile alakası daha yoğun olan Fenike kayıtlarında bile böyle bir kişi ve krallığı ile ilgili tek bir ticari yazı bile yoktur. Olayı daha da büyüteyim. Kur'an'da Neml suresinde Saba melikesi Belkıs ve Süleyman peygamberin yazışmaları, buluşmaları, tahtın ışınlanması gibi çeşitli detaylar yazar. Ancak bir kez daha akademik ve tarihi olarak bunun tek bir kanıtı bile bulunamamıştır. Saba Krallığı gerçek bir krallık ve M.Ö. 8. ve 5. yüzyıllara ait binlerce tarihi kaydı var. Saba dediğimiz yer de günümüz Yemen bölgesi ve başkenti de Mağrib. Ancak krallığın hikayenin geçtiği söylenen M.Ö. 10. yüzyılda varlığına dair sağlam bir delil yok. Onun dışında son derece detaylı tutulmuş 8. ve 5. yüzyıla ait krallara, rahiplere, tanrılara sunulan adaklara, yapılan seferlere ve ticari anlaşmalara dair binlerce kayıt varken Belkıs adlı bir kraliçeye, Süleyman adlı bir krala, Kudüs, İsrail ve Yahuda gibi kilit isimlere dair tek bir kayıt bile yok. Bu anlatının bölgede karşımıza çıktığı ilk yer Kebra Nagast denilen Etiyopya geleneği kitaplarıdır ve ta milattan sonra 1300'lerde yazılmışlardır. Bunun da yazılmasının yegane sebebi dönemin Etiyopya krallarının bakın bizim soyumuz Süleyman'a dayanıyor deyip efsaneleri kullanarak kendilerine siyasi meşruiyet ve ilahilik kazandırma çabalarıdır. İşte size hikayenin 3 farklı yüzü. Artık hangi yoldan gideceğiniz size kalmış tabii ki. Lakin ben bu konuda benim gibi araştırmayı ve kendi yolunda yürümeyi sevenler için dördüncü bir alternatif sunmak istiyorum. Hem Yahudilik, hem İslam, hem de akademik bilgileri bir potada eritip bunların aslında gerçek bir hikayeyi anlattıklarını savunduğum bir yol. Sadece zamanı bizim öngördüğümüzden binlerce, belki de on binlerce yıl öncesine dayanan bir yol. Ve bu yola göre Kur'an'da anlatıldığı gibi son derece ilginç ve sıra dışı yetilere sahip bir Süleyman peygamber karakteri
gerçekten yaşamış olabilir. Ancak İsrailiyatın dediği gibi M.Ö. 10. yüzyılda değil, ta tufandan önce. Daha önce yaptığım pek çok videoda Yahudilerin hem Babil dönemi esaretinde hem kendi dinlerini kurarken Mısır gibi, Sümer gibi medeniyetlerin eserlerinden ve inançlarından neden etkilendiklerini size anlatmıştım. İşte Yahudilerin bu davranış kalıbı aslında bugünkü araştırmamızda da bize yol gösterecek. Şimdi tamam, akademiye göre Kral Süleyman diye kudretli birisi yaşamamış veya İsrail Finkelstein'ın dediği gibi yaşamış ama zamanının basit bir kabile şefinin efsaneleştirilmiş bir hali olabilir. Ama demin dediğim klasik İsrailiyat yanlışını göz önüne alırsak şu soruyu sorabiliriz. Ya tıpkı diğer hikayeler gibi Süleyman'ın hikayesi de eski bir karakterin ya da karakterlerin birleşimi ise, ya Kur'an'da geçen o spesifik teknolojik ve ilahi ilme dair detaylar eski çağların kayıp medeniyetlerine dair bir anlatı ise? Gelin bu olasılığı değerlendirerek yeni bir yoldan yürümeye başlayalım. Kral Süleyman'ın en önemli vasıflarından birisi İsrailoğullarının Tanrı ile iletişim kurduklarına inandıkları büyük kutsal tapınağı yapmasıdır. Ve Süleyman bu tapınağı aslında Kral Davut'tan aldığı projeyle yapmıştır. Kral Davut ise bunun kendisine tanrısal bir vahiy ile geldiğini ve taslağın neredeyse bitmiş halini bir çeşit vizyon ile gördüğünü anlatır. Şimdi doğal olarak ortada tarihsel bir ilk tapınak yok. Bizim şu an gördüğümüz aslında Yahudilerin sürgün sonrası yaptıkları ikinci tapınak olarak geçen yapının kalıntıları. Ve biraz önce de akademik örneklerini verdiğim gibi tarihte o büyük Süleyman Krallığına dair ve devasa ilk tapınağa dair bir bulgu da yok. Genel kanı Babililer Kudüs'ü fethettiğinde orada İsrailoğullarının Tanrı'nın evi dedikleri efsanelerdeki kadar büyük değil ama normal bir mabedin olduğu şeklinde. Nitekim Babil fetih kayıtlarında da böyle efsanevi büyüklükte bir tapınaktan bahsedilmemiş. Bir ibadethanenin yakıldığı ve daha ziyade hazine odalarının ele geçirilmesinden bahsetmişler. Kalbinde ahit sandığının olduğu, dev kerubimlerin koruduğu, hatta Rabbin orada gözüktüğü bir oda ve tapınak bulsalar sanırım kayıtlara geçirirlerdi diye düşünüyorum. Ben de buradan yola çıkarak hikayeyi ve karakterleri katman katman parçalamaya karar verdim. Ve bu videoyu size o şekilde hazırladım. Şimdi demin dediğim gibi Kral Süleyman'ın en büyük vasıflarından birisi babasının ilham yoluyla aldığı tapınağı yapması demiştim ya. İşte bu hikayenin İsrailiyat kaynaklarına bu şekilde girmesinden önce benzer şekilde Antik Sümer'de karşımıza çıktığını okudum. Ve bu daha eski hikayedeki kahramanımız da M.Ö. 2124 ve 2144 yılları arasında Lagash şehir devletini yönetmiş, Antik Sümer medeniyetinde de en sevilen hükümdarlardan birisi olan ve Sümer Rönesansı döneminin sembollerinden olan Kral Gudea'dır. Kendisi son derece dindar ve mimari başarıları ile tanınan bir kral. Bu sebepten kendisine Tanrı'nın temsilcisi anlamına gelen Ensi unvanını vermiş, yani peygamber kral figürü yaratmıştır. Kendisinin yüzlerce heykelini yaptırmış ve bugün bile Louvre Müzesi'nde bu heykelleri sergilenen kralımızın en büyük özelliklerinden birisi ise karşımıza Gudea silindirleri olarak bilinen tarihi metinlerde çıkar. Günün birinde Gudea uyurken Tanrı Ningir suyu onun rüyasına girer ve kendisi için büyük bir tapınak, tarihte Enunnu Tapınağı olarak bilinen yapıyı inşa etmesini emreder. Hatta bu emri verirken tapınağın planlarını ve taslağını lapis lazuli, yani mavi taştan bir levha üzerinde Gudea'ya gösterir. Ve tapınağın inşasında kullanılacak sedir ağaçlarının bile Lübnan'dan getirilmesini emreder. Unutmayın, bu hikaye birebir aynı şekilde Süleyman Tapınağı'nın sedir ağaçlarının Hiram Usta tarafından Lübnan dağlarından getirilmesi anlatısıyla aynı. Tapınağın yapımındaki altın, gümüş ve bakır uzak diyarlardan getirilir. Bir kez daha Süleyman Tapınağı'ndaki değerli madenlerin uzak diyarlardan gelmesi anlatısıyla aynı. Ama benzerlikler bitmedi. Gudea, Ningirsu'nun yani Rabbinin evini bitirdiğinde 7 günlük bir şölen yapılır. İsrailiyat anlatılarında da Hiram Tapınağı bitirdiğinde Kral Süleyman 7 günlük bayram ilan etti diye anlatılır. Aralarında 1200 yıl olmasına rağmen paralellik ve tesadüfi benzerlik fazla dikkat çekici değil mi? Tabii tesadüflere inanıyorsanız. Bu arada Enunnu Tapınağı da Yahudilerin ısrarla vardı dedikleri o dev tapınağın aksine 2022 yılında arkeologlar tarafından İran Dikar vilayetinde yapılan kazılarda keşfedildi. Hatta şu ana kadar 200 tane antik tablet de bulundu. Elde edilen veriler sonrası dijital olarak yeniden yaratılmış hali ise bu şekilde. Gerçekten devasa bir tapınak kompleksi. Yolculuğumuza devam edelim. Kral Süleyman ile özdeşleştirilen ve daha ziyade ezoterik Yahudi inancı ve İslam'da karşımıza çıkan sıra dışı özelliklerini inceleyelim. Yani cinler ile konuşması, bir yerden bir yere çok hızlı gidebilmesi
ve çeşitli, o dönemler için imkansız olan ilahi ilim kaynaklı yetiler. Burada durum deminki tapınağın inşası ve Sümer kralı Gudea ilişkisi kadar basit değil. Biraz daha çok katmanlı bir durum söz konusu. O yüzden bu kısma lütfen dikkatinizi verin. Sizin de araştırmalarınız için önemli bir bağlantı olacaktır. İsrailoğullarının yapısının ve dini kültürlerinin Babil esaretinde ve sonrasında Pers etkisi altında nedenli dramatik şekilde değiştiğini daha önceki videolarda görmüştük. Merak edenler için tüm o videoların linklerini açıklama kısmının sonuna bırakacağım. İzleyebilirsiniz. İşte kimi İsrail tarihini araştıran kişilerin demin örneğini verdiğim Süleyman vardıysa bile normal bir kabile şefiydi. Sonradan efsaneleştirildi lafını söylemelerinin kaynaklarından birisi olarak görünen bir kraldan bahsedeceğim. Efsanevi Pers kralı Cemşit. Cemşit ya da daha eski adıyla Yima aslında akademik olarak gerçek bir kral değil diye düşünülüyor. Çünkü tıpkı Kral Süleyman gibi onun da resmi arkeolojide belgeleri yok. Ancak İran mitolojisinde çok önemli bir figür ve karşımıza Zerdüşt inancının kutsal kitabı Avesta yazıtlarında da çıkıyor. Hem de son derece ilginç özellikleriyle. Burada şu ön bilgiyi vermek istiyorum. Birazdan bahsedeceğim bilgiler özellikle Pers İmparatorluğu sonrası dönemde Sasani devleti tarafından önemsenmiş ve bazı sembolik motifler ile Avesta'ya eklenmiş bilgiler olacak. Bu dönemde Sasanilerin İslam'ın erken dönemlerinde peygamber ve çevresiyle kültür alışverişi yaptıkları dönemler. Onu da unutmayın. Pers mitolojisinde Cemşit, Piştadi hanedanının en parlak hükümdarıdır ve 700 yıl süren hükümranlığı İran'ın altın çağı olarak kabul edilir. Firdevsi'nin Şehnamesinde detaylandırıldığı üzere Cemşit insanlığa demir silah yapımını, ipek ve yün dokumayı, mücevher çıkarmayı ve tıp sanatını öğretmiş bir bilge kraldır. Toplumu rahipler, sabahçılar, çiftçiler ve zanaatkarlar olmak üzere 4 sınıfa ayırmış ve baharın gelişini simgeleyen Nevruz bayramını kurmuştur. Onun döneminde hastalık, yaşlılık ve ölümün olmadığı, tam bir refahın hüküm sürdüğü anlatılır. Kutsal kitap Avesta'yı da kapsayan Büyük Vendida külliyatında Cemşid'e ilahi kattan özel bir altın mühür verildiği ve bu mühür sayesinde yeryüzündeki krallığının ilahi olarak meşrulaştırıldığı ve esas baba şimdi geliyor, divalar üzerinde ve hayvanlar üzerinde bu mühür sayesinde yönetim kazandığı söylenir. Diva ne diyenleriniz olursa da divalar genel olarak bilinen şekliyle günümüzde cin denilen varlıklardır. Bu divalar Cemşid'in uçan tahtını istediği yere anında götürme yetisine sahiptiler. Onun her türlü emrine itaat ederler ve metafizik olarak görünen şeyler yaparlardı. Hikayenin sonunda ise Cemşid yavaş yavaş ilahi yoldan sapmaya başlar ve o ilahi aurasını kaybederek güçten düşer. Çünkü yaratılışın doğru yolundan ayrılmıştır. Tıpkı Yahudi metinlerinde geçen Süleyman'ın Rabbin yolundan ayrılıp yoldan çıkışı gibi. Bu bahsettiğimiz hikayenin hem İslam hem Yahudilikten binlerce yıl önce anlatılan bir mit olduğunu ve Persler ile doğrudan İsrailoğullarına, Sasaniler ile de doğrudan Muhammed peygamber ve çevresine aktarıldığını düşünürseniz ortaya ilginç bir bağlam çıkarabilirsiniz. Ancak esas ilginçlik Cemşid'in yaşadığı dönemin hangi dönem olduğu sorusunun sorulmasından sonra başlar. Efsaneye göre Cemşid bizim bildiğimiz tarihte değil, tufandan bile uzun zaman öncesinde, yani ilk insanların altın çağında hüküm sürmüş bir kraldır. Yani bizzat Anunnakilerin çağında. Vay be Anunnaki adam, döndün dolaştın yine bizi buralara getirdin diyorsanız şunu unutmayın. Dinler tarihini hangi konusundan araştırırsanız araştırın, nihayetinde çıkacağınız nokta burası olacak. İster İbrahimi dinler olsun, ister Hinduizm olsun, ister Mısır'ın antik dini olsun fark etmez. Adım adım geriye geldiğinizde bu konu sizi her daim karşılayacak. Tıpkı şu an bizi karşıladığı gibi. Biraz önce bahsettiğim Cemşid'in yaşadığı ve o uçan tahtıyla dünyayı dolaşıp cinlere işlerini yaptırdığı, hayvanlarla konuştuğu, mührü ile harika bir krallık kurduğu söylenen ilk insanlığın çağı, yani altın çağı aslında her kültürde karşımıza çıkar. İbrahimi dinlere göre Adem'den Nuh'a kadar uzanan tufan öncesi dönemdir. Hindulara göre insanlar ve tanrıların birlikte yaşadığı Satya Yuga'dır. Ve Sümerlere göre Enki'nin insanlığı yaratıp onlara ilahi bilgileri verdikten sonra birlikte yaşadıkları dönemdir. Ve işte bu yaklaşıma göre de Cemşid aslında günümüzden belki de on binlerce yıl önce çok gelişmiş medeniyetlerin göksel varlıklar ile birlikte yaşadıkları dönemlerdeki ilk insan krallardan birisidir. Hatırlarsanız Sümer Krallar tabletine göre bu insan kralların ilki de Alulim'di. Yani kendisine ilahi bilgi verilmiş ilk insan. Günümüzde İslam kültüründe bu kişiye Adem peygamber de deniliyor.
Bu konunun detaylarına Adem videomda inmiştim. İzlemeyi unutmayın. Mitlere göre Cemşid'in yaşadığı bu altın çağı büyük bir kozmik olay bitirmiş ve dünya aniden korkunç bir buzul çağına girmiş. Hatta destana göre Tanrı Ahura Mazda Yima'yı, yani Cemşid'i yaklaşan korkunç felakete karşı uyarır ve Yima'da insanlığı yer altında korunmaları için özel hazırlanmış sığınaklara sokarak hayatta tutar. İşte burada zaten Süleyman anlatısının kökenlerini görmüş olsak bile eklememiz gereken bir detay daha var. Çünkü Rablerinin adını bile Sümer mitlerinden çalan Yahudiler muhtemelen bunu da almışlardır. Tanrıların ilahi bilgisini, yani teknolojilerini temsil eden ve adına M denilen tabletler. Bu tabletler ileri derecede astronomik bilgileri, mevsimsel döngüleri, matematiği, fiziği ve kimyayı saklayan öğretici tabletlerdir. Ve mitlerde tanrılar bu tabletlerdeki bilgileri kimi zaman layık gördükleri nebiler ile paylaşırlar ve onları toplumlarının liderleri haline getirirler. İşte göklerden gelen izinle meşruiyet kazanmış kral arketipi buradan çıkmıştır. Zaten bu M tabletleri veya Babil'deki anlatımı ile kader levhaları sayesinde insan kralların bilgelik ile eski çağları yönettikleri anlatılır. Ve tufan sonrası krallar da bu hikayeleri kendi soylarına atfederek tıpkı Etiyopyalı M.Ö. 14. yüzyıl krallarının yaptığı gibi "Bakın ben de Tanrı'nın lütfuna mazhar olmuş ilahi bir yöneticiyim" tarzı PR yapmışlardır. Aklınıza Tanrı tarafından tabletler verilmiş ve bu şekilde halkına yol göstermiş bir Yahudi karakter daha geldi mi? Hani Sina Dağı'nda elinde 10 emrin bulunduğu tabletler ile gelen bir karakter. Neyse, biz konudan sapmayalım. Dilerseniz ona da başka bir zaman değiniriz. Araştırdığım kadarıyla bu ilahi bilgileri içeren M tabletleri Anunnakiler tarafından çok sıkı korunan ve sadece çok kısıtlı bir kısmı layık görünen insanlarla paylaşılan bilgilermiş. Hatta mitlere göre tabletlerin ana koruyucusu Bilge Enki, zamanında tanrıça İnan'la bu tabletlerden 100 tanesini ondan çalıp uçan aracıyla kaçırınca elde edeceği akıl almaz gücü engellemek için onunla ciddi mücadeleye bile girmiş. Sümer inancında bu tabletlerdeki bilgiyle evrenin ana dinamikleri üzerinde hakimiyet kurulacağına inanılırdı. Yani adamlar bizim şu anki algımıza göre ileri teknoloji ve bilimsel veriden bahsediyorlar. Zaten hem Anunnaki hikayelerinde, hem Enok kitabı gibi metinlerde, hem Tevrat'ta bu bağlamı sıklıkla görürsünüz. Tanrıların insanlara parça parça verdikleri bir bilgi vardır ve onun ötesini öğrenmeniz yasaktır. Çünkü o bilgiyle bizim de onlar gibi olacağımızdan ve bir daha onlara itaat etmeyeceğimizden, kulluk etmeyeceğimizden korkarlar. İşte Cemşid de bilge bir insan kral olarak tanrıların izin verdiği ölçüde bu teknolojiye ve ilme erişmiş ve hem elementler, hem hayvanlar, hem cinler üzerinde hakimiyet kurmuştur. Kur'an'ın Süleyman peygamberden bahsederken o sadece Allah'ın verdiği ilim sayesinde bunları yapabilirdi mesajına ne kadar benziyor, değil mi? Hatta hatırlayın, Kur'an'da Belkıs'ın tahtını cinlerden bile hızlı getiren bilgeden bahsederken kitaptan ilmi olan kişi diye bahseder ve bu ileri ilimlerin saklı olduğu kitabın ne olduğunu gizemli bir şekilde bırakır. Kimileri buna Levh-i Mahfuz diyor ama esas noktası adı ne olursa olsun değişmiyor. Tanrı'dan veya Sümerlere göre tanrılardan gelen yüksek ilmin saklı olduğu bir kitap ya da M tabletleri. İşin tufan öncesi medeniyetlere bağlanan kısmında ne yazık ki elimdeki araştırma kaynakları ciddi şekilde azalıyor. Çünkü silinmiş ve sadece kırıntıları kalmış bir çağdan bahsediyoruz. Ama elimden geldiğince bu konunun dip noktasına ancak bu kadar inebiliyorum. Her şeyi kısaca toparlar ve tüm bilgileri bir potada eritirsek, normal tarih ve uç tarih ile akademik zemin üzerindeki alternatif yol özetimiz karşımıza şöyle çıkıyor. İnsanların gökten gelen varlıklar tarafından tasarlanmasının üzerinden uzun yıllar geçer. Ve bir dönemden itibaren bu Anunnaki denilen canlılar dünyadaki bazı şehir devletlerinin yönetimini bu uzun ömürlü bilge krallara verirler. Ve Cemşid de bunlardan birisidir. Tufan felaketinden sonra kurtulan insanlık bu eski kültürün gelişmiş medeniyetini ve krallarını tam olarak anlamaz. Ve teknoloji ilahi, büyülü bir anlatıma kavuşur. Hatta çoğu medeniyet bu kişilere tanrı diye yanlışlıkla tapmaya da başlar. Yıllar geçer, bu inanış artık çok tanrılı dinler olarak tarihte kemikleşir. İsrailoğulları denilen kabile, Babiller tarafından 80 yıl esaret altına alınınca bu kültürlerin inancından ve anlatılarından etkilenir ve bu kavramları kendi dinlerine katmaya başlarlar. Nihayetinde Persler sayesinde esaretten kurtulunca onları gözlerinde büyütürler ve Perslerin de Cemşid tarzı hikayelerini kendi kültürlerine ekleyerek belirli soyları ve belki de hiç yaşamamış kişileri kendi çıkarları için efsaneler haline getirirler.
Ve karşımıza normal İsrailiyat külliyatına göre bilge ve yüce Kral Süleyman çıkarken ezoterik külliyata göre tıpkı Cemşit gibi cinlere hükmeden, Tanrı ile iletişimde olan, onlardan ilmi öğrenmiş yüce bilge Süleyman peygamber hikayesi çıkar. Yine akademik olarak yola devam ederseniz hem Yahudiler hem Sasanilerden etkilenmiş İslam kültürü de Cemşit benzeri Süleyman peygamber hikayesini bu yüzden benimsemiş diyebilirsiniz. Ya da tıpkı Ashab-ı Kehf videomda da dediğim gibi ben bu akademik tarihsel yaklaşımı sevmiyorum. Benim için Kur'an'da yazan net doğrudur ve geri kalan tüm tarih biliminden bağımsızdır derseniz Cemşit ve Guada'nın yaşadıklarının dışında aynı şeyleri birebir aynı şekilde zamanını tam bilmediğimiz bir dönemde Süleyman adında bir peygamber de yaşamıştı. Ve tüm bunlar birbirinden alakasız, tesadüfi olaylardı dersiniz. Nihayetinde seçim tamamen sizin. Ben sadece olası tüm yolları elimden geldiğince size sunmaya çalıştım. Ve yararlanacağınız kaynakları da açıklamalar kısmına bıraktım. Umarım olaylara nasıl yaklaşıyorsanız yaklaşın, araştırmalarınız için faydalı olmuştur. Bu konuyu aslında Süleyman'ın yüzüğündeki metal, dünya dışı metafizik bir maddeden yapılmıştı. Ve üstündeki pentagramı 45 derecelik açıyla tuttuğunuzda cinleri ele geçirirsiniz filan diye anlatıp süslesem muhtemelen video etliye sütliye karışmadan daha fazla izlenirdi. Ancak demin verdiğim küçük örnekteki anlatım tarzı ve hikayelerin çoğu Hristiyanlık sonrası eskinin ezoterik bilgilerini karman çorman eden Orta Çağ'da ortaya atılan hikayeler ne yazık ki. O sebepten o farazi anlatımlara pek girmek istemedim. Ancak gerçekten işin içinde bir ezoterizm mevcut. Lakin bunu anlamak için Orta Çağ uydurmalarına değil, ulaşabildiğimiz kadar eski çağın kalıntılarına bakmamız lazım. Avesta'da geçen sembolizme, Hindu Vedalarına, Antik Mısır'ın okült öğretilerine bakmamız lazım ki gerçekten bu konu hakkında esas bilgi neymiş sağlıklı şekilde öğrenelim. Aksi halde sonu gelmeyen hikayeleri öz bağlamından kopmuş şekilde dinleye dinleye uyumaya ve uyutulmaya devam ederiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Açıklama kısmına bıraktığım videolara bakmayı unutmayın. Çünkü hep dediğim gibi kanal bir yapboz şeklinde. Ve her şeyi izlediğinizde muhtemelen pek çok şeye bakış açınız baştan aşağı değişecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.